Ermenilerin bu dünyada ilk kurdukları devlet, Van Gölü'nün çevresinde M.Ö. 1500'lü yıllarda gerçekleşen Ezzi Hayaşa devletidir. Bundan öncesi bilinmemektedir. Dünyadaki bu ilk Ermeni devleti yaklaşık 200 yıl boyunca hayatta kaldı. Daha sonra yıkılarak yerini Şupriya devletine bıraktı. Ardından o da yıkıldı, Nairi geldi. Daha sonra Urartular ve ondan sonra da Büyük Ermenistan Krallığı kuruldu. Yüzyıllar geçtikten sonra ise nihayet bu da yıkıldı. Daha sonra ise Ermeniler Adana ve Mersin tarafında Kilikya adında bir ülke kurdu. Fakat onu da yıktılar. En son ise 1918'de burada Rusya İmparatorluğu tarafından bir Ermenistan devleti kuruldu. Fakat çok geçmeden Rusya'da komünistler yönetimi ele geçirip Sovyetler Birliği'ni kurunca 1920 yılında Kızıl Ordu Ermenistan'ı resmen işgal ederek Sovyet himayesine kattı. Ermenistan yaklaşık 72 yıl boyunca komünistlerin himayesinde kaldı. 1991'de ise Sovyet Rusya'nın dağılmasının ardından Ermenistan bağımsızlığına kavuşur kavuşmaz Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını işgal etmeye çalıştı. Günümüzde hala Ermenistan'ın kontrolü altında olan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti fiilen bağımsız bir bölgedir. Ayrıca günümüzde Ermenistan'ın Azerbaycan ile ilişkileri soğuktur ve bu iki ülkenin arasında diplomatik ilişkiler hiçbir şekilde yoktur. Nedeni de özellikle Karabağ meselesi yüzünden. 1994'te iki ülke arasında bir ateşkes antlaşması yapılmasına rağmen Ermenistan tarafı bugüne kadar tam 120 kere bu ateşkesi ihlal etmiştir. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti nüfusunun tamamı Ermenilerden oluşurken bölge Azerbaycan'dan ayrılıp ya bağımsız olmak ya da Ermenistan'a bağlanmak istemektedir. Ancak Azerbaycan ise bu bölgeyi tanımayıp kendi resmi bölgesi olarak saymakta. Ermenistan ülkesi herhangi bir denize kıyısı olmayan, Avrasya'nın Kafkasya bölgesinde konumlanan bir ülkedir. Şimdi bayrağını inceleyecek olursak, Ermeni anayasasına göre kullanılan kırmızı renk Ermenistan'ın dağlarını, bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil ederken, mavi Ermeni halkının gücünü, turuncu ise ülke insanlarının yaratıcı yeteneklerini ve çalışkan olduklarını sembolize etmektedir. Fakat bazı Ermenilere göre bayraktaki kırmızı rengin 20. yüzyılda Ermeni soykırımında öldürülen 1,5 milyon kişinin kanını temsil ettiği iddia edilmektedir. Ermenistan'ın başkenti olan Erivan, Türkiye'deki Ağrı Dağı'na yakın bir konumdadır. Fakat bu dağ, Türkiye sınırları içerisinde olmasına rağmen Ermenistan'ın ulusal simgesidir. Sebebini soracak olursanız Ağrı Dağı'nın Ermeni kültüründeki yeri çok eskilere dayanmakta. Örneğin Hristiyanlığın kitabı olan İncil'de Hazreti Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'na oturduğu ifade edilir. Ve bu yüzden bu dağ Hristiyan olan Ermenistan için kutsal bir özellik taşımaktadır. Ararat olarak adlandırdıkları Ağrı Dağı'na adeta aşık olan Ermeniler bu ihtişamlı dağı kendi ülkelerinde ancak uzaktan izleyebilmektedirler. Çünkü o da Türkiye'de. Fakat şimdi hangi Ermeniye sorarsanız sorun Ağrı Dağı'nın Ermeni toprağı olduğunu söyler. Onlara göre bir zamanlar Ağrı Dağı Ermeni İmparatorluğu'nun içerisindeymiş. Bugün Ermenistan toprakları tamamıyla ırmaklar ve yeşil ormanlar gibi doğal güzelliklerle çevrilidir. Ermenistan hükümeti de bu doğal güzelliklerin kirlenmesini önlemek amacıyla kirlilik yaratan kişi ve şirketlere ağır vergi kanunları getirdi. Toplanan vergilerden elde edilen gelir ise çevre koruma faaliyetlerine harcanmakta. Ermenistan'ın bereketli volkanik toprakları bulunması sayesinde çeşitli meyve, sebze ve tahıllar yetiştirilmektedir. Öyle ki ülke topraklarının %72'si tarım için kullanılmaktadır. Ki çalışan nüfusun %46'sı tarımsal iş yapmaktadır. Fakat ülkede Sovyetler zamanında üretilen Metsamor nükleer santrali komşu ülkelere ve insanlara tehlike saçmaktadır. Sorun şu ki buradaki nükleer santral deprem bölgesinde bulunuyor. Yani eğer Ermenistan'da olası büyük bir deprem olursa bu santral patlayacak ve dünyaya, özellikle de Türkiye'ye çok büyük zararlar verecek. Bunların bilinmesine rağmen Ermenistan hükümeti bunu görmezden gelmekte. Ermenistan ülkesinin bugün toplam 3 milyon 300 bin civarında bir nüfusu var ve bunun yaklaşık %97'si tamamen Ermeni ırkından oluşuyor. Kalan %3'lük kısmı ise Yunanlar, Ruslar ve Gürcü azınlıklar paylaşmakta. İlginç olanı söylemem gerekirse Ermenistan nüfusunun toplam 2 katından fazla Ermeni diğer ülkelerde yaşamakta. Yani yaklaşık 8 milyon Ermeni çoğunlukla Avrupa, Asya, Amerika ve Avustralya kıtalarında yaşamlarını sürdürmekte. Bugün günümüzde Ermenistan'ın asgari ücreti sadece 115 dolardır.
Ülkede eski günlere kıyasla geçim sıkıntıları çok zorlaşmıştır. Her geçen gün artan dolar kuru yüzünden Ermenistan batmaya bir adım daha yaklaşıyor. İşsizliğin %20'li seviyelerde seyrettiği Ermenistan'da fakirlik oranı ise %30'lara kadar çıkmış durumda. Ülkenin %93'ü kendini Hristiyan olarak tanımlarken kalan kısmı ise Müslümanlar, ateistler ve Museviler oluşturuyor. Bugün ülkenin resmi bir dini olmamasına rağmen halk kendini Hristiyan devlet olarak tanımlamakta. Ermenistan nasıl Hristiyan bir devlet oldu diye sorarsanız, zamanında Hazreti İsa'nın iki havarisi Tadey ve Bartolomey, milattan sonra 1. yüzyılda Ermenilere din tebliğinde bulunmuş ve bunun sonucunda da Ermenistan dünya tarihinin ilk Hristiyan devleti olmuş. Ayrıca Ermeniler oldukça misafirperver ve sıcakkanlı bir halktır. Cebinizde bir kuruş bile olmasa size su ve yemek gibi ihtiyacınız olan her şeyi sağlamak için seferber olurlar. Fakat Ermenistan'da siyasi konular hakkında konuşurken duyarlı olunmalıdır. Dağlık Karabağ ve Azerbaycan konularına acı bir hassasiyetleri bulunmaktadır. Azerbaycanlılar ve Türkler aleyhine büyük bir nefret duyarlar. Ermenistan ülkesinde sigara içmek halka açık birçok alanda tamamen yasaktır. Ülkede kadınların tek başına gece saatlerinde gezmeleri normal karşılanmaktadır. Ermeni halkı güreşme sporunu çok önemsemektedirler. Hatta güreş turnuvalarında özellikle Ermeni güreşçiler seçilir. Çünkü %90'ı kesin olarak madalya kazanır. Türkiye 23 Ağustos 1991'de Ermenistan bağımsızlığını ilan ettiğinde onu ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Buna rağmen Ermenistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler bugün hala soğuktur. Bunun sebebi de 1993'te Türkiye'nin Ermenistan ile paylaştığı sınırı kapatmasından dolayıdır. Hatta durum şu ki diğer komşu Azerbaycan da aynı şekilde sınırı tamamen kapatmış durumda. Ki Azerbaycan ülkeye Ermeni pasaporta sahip birini kesinlikle sokmamaktadır. Ermenistan'ın sınırları Gürcistan, Azerbaycan, İran'la ve batıda Türkiye ile çevrilidir. Fakat işlerin daha karmaşıklaşmasının sebebi Ermenistan'ın Rusya ile dost olmasıdır. Öyle ki Rusya'nın Gümrü'de bir askeri üssü bile var. Ki eğer savaş olursa Ermenistan'ın sırtı sağlama benziyor. Ermenistan ülkesinde yazlar çok sıcak, sonbahar uzun ve soğuk geçerken kış ise karlı ve çok soğuklarla geçer. Ermenistan'ın kalbinde bulunan Sevan Gölü ülkenin en büyük gölüdür ve muhteşem bir manzaraya sahiptir. Göl, göz alıcı manastırlar ile çevrilidir ve Sevanavank Manastırı en etkileyici olanıdır. Yani Ermenistan dünyanın en eski kilise ve manastırlarına sahip ülkesidir. Ayrıca Ermenistan dünyanın en eski başkentlerinden birine de sahiptir. Erivan dünyanın en eski şehirlerinden biri olduğu gibi Roma şehrinden bile daha eskidir. 1988 yılında Gümrü yakınlarında gerçekleşen 7.2 büyüklüğündeki deprem 20.000 kişinin yaşamına mal oldu ve binlerce bina yıkıldı. Yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi amacıyla da dış ülkeler tarafından yapılan yardımlar sayesinde şehir yeniden inşa edildi. Günümüzde Ermenistan'ın yerel saati Türkiye saatine göre 1 saat daha ileridir. Örneğin Türkiye'de saat 6 iken Ermenistan'da 7'dir. Ermeni mutfağına bakarsak, mutfakları en az Ermenistan'ın tarihi kadar eskidir ve bu uzun soluklu zamanla oluşmuş farklı tatlar ve aromalara sahiptir. Genellikle domuz eti, kuzu eti, tavuk ya da dana eti tüketirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda harita üzerinde beraber Azerbaycan'a gideceğiz. O videoyu da kaçırmayı unutmayın. Ayrıca diğer ülke isteklerinizi de alabilmem için Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.